Üsküp hızlı turuna hoş geldiniz. Şehrin en merkezi noktasındaki Osmanlı yadigarı Taşköprü'den geziye başlıyoruz. Şehri adeta kimlik olarak ikiye bölen bu köprünün bir ucunda Makedonlar, diğer ucunda Türk ve Arnavut Müslümanlar yaşıyor. Şehre kimlik kazandırmak için hayata geçirilen Üsküp 2014 projesi kapsamında şehrin birçok binası yenilenmiş ve heykeller dikilmiş. Makedonya Meydanı da bu yenileşmenin merkezi konumu durumunda. Heykeller o kadar çok ki şehrin nüfusunun %10'u heykel şeklinde bir espri dahi yapılır durumda. Devasa görünümüne rağmen içerisinde neredeyse eser barındırmayan arkeoloji müzesinde görüntü almaya değecek bir şeyler dahi bulamadık. Yola devam. Köprünün bir ayağında yer alan Makedonya Meydanı'nı Büyük İskender'in heykeli süslüyor. Makedonyalılar Büyük İskender'i kendilerine mal etme konusunda büyük bir uğraş içerisindeler. Üsküp 2014 projesi kapsamında tiyatro binası, arkeoloji binası, belediye binası, sanat köprüsü gibi birçok bina tekrar yapılmış. Köprünün diğer ucunda yer alan Türk mahallesine ne yazık ki bu yatırımlar hiç uğramamış gibi. Şimdi köprüden Türk mahallesine doğru yürüyoruz. Bizleri tek gözlü olan Büyük İskender'in babası Filip karşılıyor. Pazar sabahı dikkatlerimizi bir Ortodoks kilisesi çekiyor. Kilisenin bu kadar dolu olması bizleri şaşırttı. Üsküp'ü gezerken hem Hristiyanların hem de Müslümanların oldukça faal olduğunu hemen hissedebiliyorsunuz. Üsküp'ün kimliğinin yansıtılması hususunda bir mücadele olduğunu bile söyleyebiliriz. Köprünün ayaklarında bulunan Makedon Bağımsızlık Müzesi'nin bir numaralı konusu doğal olarak Osmanlı'dan bağımsızlık süreci olmuş. Balkan Savaşları'nda Osmanlı'dan ayrılan bu bölge neredeyse 600 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. Bu bölümdeki görüntüler 2022 yılında yaptığım 2 ayrı ziyaretten derlenerek kullanılmıştır. Üsküp'e 2 defa gezme amacıyla gidiyorsanız bütün şehri ezberlememeniz elde değil. Hayvanat bahçesine kadar gidip gördüğüm bu şehrin turistik tüm noktalarını görmüş bulundum. Kısa süreli gidiyorsanız ilk sıralarda önermeyecek olsam da vaktiniz varsa Doğa Tarihi Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Doldurulmuş hayvanlardan başka bir şey göremediğimizi belirtmek isterim. Hayvanat bahçesiyle yan yana durumdalar. Şehri dolaşırken ister istemez birçok defa kullanmak durumunda kaldığımız taş köprüyü geçerek Türk Çarşısı içerisinde kalmış Makedonya Müzesi'ni ziyaret etmeyi de atlamadık. Bizden başka herhangi bir ziyaretçi göremediğimiz müzede Makedonya hakkında temel bir takım bilgiler bulabiliyorsunuz. Yine vaktiniz varsa önerebileceğimiz duraklardan bir tanesi diyebiliriz yarım ağızla. Köprüde akşam yürüyüşümüzde eksik kalmadı. Makedonya Meydanı'nın devamında Rahibe Teresa evi yer alıyor. Nobel ödüllü Arnavut kızı Rahibe Teresa'nın bir zamanlar burada evi varmış. Hemen yanında da Balkanların en büyüğü olma iddiasıyla inşaatını devam ettiren bir kilise bulunuyor. Üsküp'te gördüğünüz her güzel binayı tarihi veya çok önemli bir işleve sahipmiş gibi algılamamanız gerekiyor. Yoğun eleştirilere sebep olan Üsküp projesi maliyetinin 500 milyon euro kadar tuttuğu yönünde iddialar var. Şehre klasik bir görünüm verme çabasıyla hayata geçirilen Üsküp projesi, şehrin Müslüman görünümünü yok etmek ve Yunan mirasını sahiplenmek konusunda araç olarak kullanılmış gibi duruyor. Şehrin simgesi durumunda olan Osmanlı mirası taş köprü ise yerli yerinde durmaya devam ediyor. Evladı Fatihan olarak andığımız insanların çarşısındayız şimdi de. Osmanlı'nın Balkanlardaki iskan politikası ile Üsküp bölgesine yerleşen Türk ailelerin bugünkü evlatları olan bu insanlara karşı en ufak bir yabancılık çekmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Balkanlarda Müslümanlara genel olarak Türk denme alışkanlığı olduğunu da hatırlatırız. Üsküp'teki Müslüman gruplar arasında Arnavutlar ve sonradan Müslüman olmuş Makedonlar
yani Torbeşler'de bulunuyor. Herkesin Türkçe konuştuğu, Türkiye'den bir mahallede gezer gibi görüntülere şahit olduğunuz bu bölge ne yazık ki aynı zamanda şehrinde bakımsız bırakılmış bir yerleşim alanı. Taşköprünün diğer tarafında gördüğümüz heykeller, gösterişli binalar ve geniş caddeler ne yazık ki Türk tarafında yok. Bölge halkıyla yaptığımız sohbette bilinçli olarak bu bölgeye yatırım yapılmadığı ve cazibesini kaybetmesinin istendiği söylendi. Turistlerin Üsküp'ü Türk mahallesiyle hatırlaması istenmiyor. Fakat Üsküp adına tarihi mekan olarak ne var derseniz, Osmanlı eserleri ve Bizans devrinden kalma Üsküp Kalesi haricinde bir şeyler söylemek çok zor. Türk mahallesinde hala Osmanlı devrinden kalma hamam ve birçok cami olduğunu görebilirsiniz. Bu camiler aynı zamanda cemaati de oldukça aktif mekanlar. Sonuç olarak Üsküp'ün tarihi eser yoğunluğu olan tek turistik bölgesi Türk Çarşısı'dır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ayasofya'yı da yaptıran Justinianus'un izlerini takip etmek istiyorsanız eğer Balkanlar üzerinde İtalya'ya kadar bir seyahate çıkmanız gerekir. Üsküp bu seyahat esnasında Justinianus'un devasa bir kale yaptırması sebebiyle dikkatinizi çekecektir. Kale bugün oldukça harap ve bakımsız bir halde. Görüntülerde de gördüğünüz yürüyüş yolu haricinde kale kendi kendine bırakılmış gibi duruyor. Ziyaret ettiğimiz fakat görüntü paylaşmaya gerek duymadığımız deprem müzesinde detayları yer alan 1963 depremini burada almak gerekiyor. Tüm Üsküp'ü yerle bir eden bu deprem sonrasında kalede ağır hasar görmüş ve restore edilmemiş. Üsküp'ü tepeden izlemek dışında yapabileceğiniz bir şey yok yani anlayacağınız. Üsküp bölümünün sonlarına yaklaşırken bölüm boyunca bana eşlik etmiş olan Mustafa'ya da özel teşekkür ediyorum. Sırf bu çekimler uğruna Üsküp Kalesi'nin baştan sona kadar bu soğukta yürüdü. Benim çekimlerime maruz kaldı. Evladı Fatihan olarak andığımız kişilerden en çok sevdiğimiz Recep Aga ile birlikte bölümü kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.